Manifoldu söktükten sonra aslında hiçbir sorun olmamasına rağmen ileride oluşabilecek arızaların önüne geçmek hem de durumunun kontrolü için hazır buraya kadar gelmişken yaptığım restorasyonun da hakkını vermek adına marş motorunu söküp bakım onarımını nasıl yaptık gelin birlikte bakalım. Elektrik tesisatı revizyonunda marş sisteminin kablolarındaki yenileme için daha öncesinde marş motorunun besleme ve bobin sinyal kablolarını sökmüştüm. Bu kablolar söküldükten sonra artık marş motorunu motor bloğuna sabitleyen 2 adet dayanımı yani grade'i yüksek cıvata bulunuyor. Gerek cıvataların konumundan gerekse ilk defa söküldüğünden dolayı bu cıvataları gevşetmek gerçekten zor. Daha önceden söküldüyse işiniz biraz kolay ancak fabrikasyon olanlarda cıvata sabitleyici olduğundan ve 30 yılın üzerinde bu bölgede duran her türlü dış etkene maruz kalmış bir bağlantı elemanından bahsediyorum. Üst kısımdaki cıvatayı söktükten sonra araç altındaki cıvatayı da alt kısımdan ulaşarak sökmemiz gerekiyor. İlk çalışmalarımı garajımda lift üzerinde yapmadığımdan şimdilik aracın altına yatarak ufak tefek işleri bu şekilde çözdüm. Nihayet bir süre uğraştıktan sonra görüldüğü üzere marş motorunu dışarı alabildik. Videonun başında da belirttiğim gibi aracın marş sistemi ile ilgili hiçbir problem olmadığını belirterek işlemlerime devam ediyorum. İlk olarak marş solenoidini tutan 3 adet cıvatayı sökmeye başladım. Benim şansıma mı bilmiyorum ama bu zamana kadar söktüğüm tüm marş motorlarında bu solenoid cıvatalarından bir tanesi hep yalama olmaktadır. Matkapla bu cıvatanın başını çürüterek solenoidi yerinden çıkarttım. Deforme olan cıvatayı çıkarttıktan sonra bunları yenileyeceğimi de baştan belirteyim. Solenoidin içinde hareket eden çatala bağlı olan pistonu da tırnağından kurtarıp bir köşeye alıyoruz. Motorun iç kısmını açmadan önce gövdenin dış kısmı ve cıvata başları çok tozlu olduğundan başlangıçta ufak bir temizlik yapmak istedim. Kullandığım sıvı elektrolikit olarak geçmekte ve ağır yağ çözücü olarak restorasyon işlemlerinde kullanıyorum. Arkadaki ufak kapağı tutan yıldız cıvatalar da çok sıkı olduğundan bunların da başını yalama etmeden çıkarmak için darbeli tornavida kullanarak söküm işlemlerimi gerçekleştirdim. Sıkışan kapağı yuvasından bir tornavida aracılığıyla kurtararak yerinden çıkarttım. Rotoru kapağa sabitleyen bir adet sekmanı da yerinden aldıktan sonra arka kapağı çıkarmak için uzun 2 adet cıvatanın sökülmesi gerekiyor. Yine bir tornavida aracılığıyla kapağı çıkartmaya çalıştım ancak komple gövdeyle birlikte yerinden çıktı. Rotoru da gövdeden çekerek çıkarttıktan sonra buradaki tepkim içi berbat. Revizyon işlemlerinin gerekliliğini gösteriyor. İç kısma baktığımızda mıknatısların olduğu bölgede bol bol metal tozu ve kirlerin biriktiğini, dış kısmına baktığımızda da boyaların attığını ve yer yer alüminyum tabakanın çıktığını görebilmekteyiz. Aynı şekilde rotor kısmına baktığımızda da buranın da çok temiz olduğu söylenemez. Buradaki boyaları temizlemek için bir tel fırça yardımıyla gövdenin üstündeki yabancı maddeleri güzelce temizledim. Aslında bu tarz işlerde ufak bir kumlama tezgahım olsa çok iyi olacak ama gerek yer darlığından dolayı gerekse bütçe ayıramadığım için şimdilik böyle bir ekipmana sahip olamadık. Dış kısım temizlendikten sonra iç kısımdaki kirleri de elektrolikit ile güzelce temizlemeye başladım. Kovada biriken sıvının renginden ne kadar kirli olduğu da sanırım anlaşılmaktadır. Temizlikten sonra gövdenin içine baktığımızda mıknatısları sabitleyen demir yaylar pas yaptığı için dip noktalarda oluşan yoğun korozyonu görebilmekteyiz. Parçayı mengeneye bağlayıp mıknatıslara zarar vermeden üst kısımdaki pasları bir tel fırça ile temizlemeye çalıştım. Dikkatli bir temizlik işleminden sonra hala dip noktalarda mevcut olan pasları da ilerleyen videolarda detaylı bir şekilde anlatacağım pas dönüştürücü kullanarak gidermek istedim. Bir rötuş fırçası ile bu dönüştürücüyü pasın oluştuğu tüm noktalara güzelce uyguladım. Marka gözüktüğü için ben reklam diyorum ama herhangi bir işbirliği olmayan bu üründen gerçekten çok memnunum. Bu şekilde uygulama yaptığımız gövdeyi yaklaşık 3 saatlik bir kurumaya bıraktım. Kuruma işleminden sonra iç kısımlarının yalıtımını yaparak gövdeyi boyamaya başlıyorum. Ben ısıya dayanıklı boya kullandım ancak bu parça çok ısınmadığı için diğer boyaların da dayanabileceği düşüncesindeyim.
Elimde siyah boya olmadığından ısıya dayanıklı gri boya ile boyamaya başladığımda görüntü güzel ancak kendini göstermesi ve orijinallik açısından uygun olmayacağını düşünerek boyacıya gidip bir miktar siyah boya temin ettim. Tekrardan parçayı siyaha güzelce boyayıp aklımın bir köşesindeki olumsuzlukları giderdim. Çok fazla el altında durmayacağı için ve dış darbelere maruz kalmayacağından astar atmadım ama isteyenler astarlama işlemi de yapabilir. Gövdeye sürülen pas dönüştürücü ile dış kısma atılan boyanın kuruduktan sonraki hali gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Aynı uygulamayı selenoide de yapmak için hazırlıklara başladım. Bu parçada da yer yer boya atmaları mevcut olduğundan komple eski boyasını tel fırça ile kazıyarak temizleme işlemini yaptım. Selenoidin güzelce yalıtımını yaparak siyah renge boyamasını gerçekleştirdim. Kuruma işleminden sonra selenoidin görüntüsü bu şekilde oldu. Marş dişlisi, çatal ve onun bağlı olduğu güneş dişli sistemini de alüminyum yuvasından çekerek çıkarttım. Gövdenin de iç kısmı epey yağlı ve kirli olduğundan bu kısmın da güzelce temizlik işlemine başladım. Kaba pisliklerinden arındırdığımız bu parçanın üzerindeki boya kalıntılarını da yine tel fırça kullanarak gidermeye çalıştım. Temizleme işleminden sonra bu parçanın iç kısımları ve cıvata bağlantı noktalarındaki şase hatlarının yalıtımını yaparak sadece dış kısımlarının boyama işlemini gerçekleştirdim. Az önce de belirttiğim gibi bu noktaların boyanması neticesinde motor şase alamayacağı için ya hiç çalışmaz ya da performans kaybı yaşatabilir. Ben gösterdiğim bu noktaları daha sonra zımpara ile kazıyarak iletken kısma ulaşacağım. Gövdenin arka kapağının durumu da diğer parçalardan farksız. Aynı temizlik işlemini buna da uygulayarak boyama işlemine geçiyorum. Bunun da rengini gri yapmak istedim ve umarım final aşamasında pişman olmam. Marş dişlisi üzerindeki çatal ve plastik parçaları tek tek ayırma işlemine geçecek olursak bunları tırnaklarından ayırıp yerinden çıkarttım. Dişlinin de sekmanını çıkartarak plastik yuvasından kurtulmasını sağlayıp parçaların komple temizliğine geçiyorum. Dişli sisteminde katranlaşan gres yağını yine elektrolikit temizleyici kullanarak güzelce temizliğini yaptım. Temizlenen ve boyanan bu diğer parçaların da son halini bu şekilde görebilirsiniz. Marş dişlisinin arka tarafındaki helisel dişliği ısıya dayanıklı, akma yapmayan silikon gres ile güzelce yağladım. Birkaç alıştırma hareketinden sonra çatalın takıldığı yuvaları da ufaktan yağladıktan sonra bu parçanın montajını gerçekleştirdim. Güneş dişli sistemini de plastik yuvasına oturtup bu dişlileri de aynı şekilde güzelce yağladım. Bu noktada özellikle ısıya dayanıklı gres kullanmanızı tavsiye ederim. Haricinde kullanılan tüm gresler ısıdan dolayı akma yapacağından belli bir zaman sonra marş motorunuzun iç kısmını daha kötü duruma getirebilir. Kollektöre baktığımızda da yüzeyleri pek iç açıcı olmadığından buraya da ufak bir işlem yapacağız. Binlik zımpara kullanarak çok bastırmadan bu bakır yüzeylerin temizlik işlemini yaptım. Her bir kollektörün arasında bulunan pislik ve bakır tozunu bir cımbız yardımıyla tek tek temizledim. Bu işlemlerden sonra rotorumuzun durumu da bu şekilde. Rotor sargılarındaki olası kopuklukları da test etmek amacıyla bir ölçü aleti kullanarak kısa devre konumunda her bir kollektöre aletin uçlarını değdirerek kopukluk kontrolünü gerçekleştirdim. Rotorun ön tarafındaki dişli kısmını da yağlayarak güneş dişlisine takıp ufaktan bir prova yaptım. Hazır bu noktadayken marş selenoidini de montajlamaya karar verdim. Selenoidin iç kısmını dielektrik gres ile ufaktan yağlama yaparak çatalı hareket ettiren pimin daha rahat hareket etmesini hedefledim. Selenoid ile pim arasındaki yayı takmayı unutarak yuvasına güzelce oturtturdum. Yeni aldığım bu cıvataları da kullanarak parçanın montajını gerçekleştirdim. Bu noktadaki işlemler bittikten sonra kollektöre yeni kömürlerin takılmasına geçiyorum. Eski kömürlerin ömrü tam yarı yarıya bittiğinden bunları da yenilemeden takmak olmaz. Kömür tablasını ortadaki merkezleme aparatının yardımıyla kollektöre güzelce hizalayarak montajını gerçekleştirdim. Kömürlerin yüzeye rodajını daha rahat yapabilmesi adına bu noktalara da yağlı kontak spreyinden bir miktar uygulayarak elimle dönmesini kontrol ettim. Bir soruna rastlamayınca gövdenin montajıyla toplama işlemine devam ediyorum. Gövde içerisindeki bu kapağın montajını uygun şekilde yaptıktan sonra oturma yüzeylerine dikkat ederek yerine takıyorum. Daha sonrasında rotoru alarak dikkatli bir şekilde mıknatıslara zarar vermeden ve kömürlerin çıkmamasına dikkat ederek yuvaya yerleştirdim. Ufak tefek ayarlamaları yaptıktan sonra rotorun arka tarafındaki mili ufaktan yağladım. Kapağı uygun şekilde takarak yuvasına yerleştirdikten sonra mile bağlı olan bu sekmanı da yuvasına geçirip arka kapağı sabitleyen uzun civataları sıkma işlemine geçiyorum.
2 adet civatayı aşağı yukarı 8 Nm civarında sıktıktan sonra motorun besleme kablosunu solenoid üzerindeki yerine tatlı sert sıklıkta olacak şekilde montajladım. En son arka kapağın toz keçesini de yerleştirip milin çıkan kısmını toz girişine engel olmak adına ufaktan gresleyip kapağını kapatıyorum. Bu noktada da yeni alınan civataları güzelce taktıktan sonra artık test aşamasına geçebiliriz. Bir akü kullanarak yapacağım bu testte gövdeye şase vererek ilk olarak solenoidin kontrolünü gerçekleştirdim. Yapılan kontrolde parçanın güzel çalıştığını görünce bu sefer de motor tarafının kontrolüne geçiyorum. Kömürlerden gelen kabloya direkt elektrik verdiğimde motorun sorunsuz döndüğünü gözlemledim. Daha sonrasında solenoid üzerindeki besleme girişine hattı bağlayarak marş sinyalinin geldiği pine de kısa devre yaptırarak olması gerektiği gibi çalıştırarak tüm kontrollerimi gerçekleştirdim. Her şeyin sorunsuz olduğunu görünce yenilenen marş motorunun durumuna son bir kez bakalım. Sökme işlemindeki gibi marş motorunu tekrardan yuvasına yerleştirip 2 adet civatasını sıkarak montajını gerçekleştirdim. Ancak şu an için araçta çalışmasını sizlere gösteremesem de motor kısmındaki restorasyonlar bitince sorunsuz marş yaptığını göreceksiniz. Adım adım ilerlediğimiz bu süreçte umarım bu videoda her şeyi açıkça anlatabilmişimdir.